Ateistlikten derin bir maneviyata. Howard Storm'un dönüşüm yolculuğu. Howard Storm'un bir ateistten derin bir şekilde manevi bir bireye dönüşmesi şimdiye kadar kaydedilmiş en etkileyici ölüm deneyimlerinden öde biridir. Cehennem ve cennet diyarları ile olan güçlü karşılaşması, hayat, sevgi ve inanç konusundaki bakış açısını kökten değiştirdi. Öde'den önce Howard Storm 38 yaşında bir üniversite profesörüydü ve ateizme sıkı sıkıya bağlıydı. Kendi çıkarlarına odaklanmış, kariyer odaklı biriydi ve başarıyı amansız bir şekilde kovalıyordu. Örneğin, akademik konferanslara katılmak için sık sık ailevi sorumluluklarını ihmal ediyor, önemli aile etkinliklerini kaçırıyordu. Sınıfta öğrencilerine birey olarak değer vermek yerine onları profesyonel itibarını artıracak araçlar olarak görüyordu. Bu davranışları kişisel başarının değerin nihai ölçütü olduğuna dair derinlemesine kökleşmiş inancını yansıtıyordu. Bu yaklaşımı empatiye veya samimi bağlantılara yer bırakmıyordu. Howard'ın ilişkileri daha çok diğerlerinden ne alabileceği üzerine kurulu, samimi bir bakım veya empatiye dayalı olmayan, daha çok işlem odaklı ilişkilerdi. Bilime, gerçekliği anlamanın tek yolu olarak inanıyordu ve maneviyatı zayıf zihniyetli insanların bir dayanağı olarak görüp reddediyordu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Ani sağlık krizi 1 Haziran 1985'te öğrencileriyle birlikte Paris'te bir sanat turunda Howard'ın hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Otel odasında yere yığıldı ve dayanılmaz bir ağrı hissetti. Bir doktor kendisine hayati tehlike oluşturan bir durum olan delinmiş 12 parmak bağırsağı teşhisi koydu ve acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak bir cerrahın müsait olması 10 saatten fazla sürecekti. Bu süre boyunca Howard tarif edilemez acılar çekti ve asla gelmeyen bir rahatlama için yalvardı. Yaşadığı bu yoğun acı onu ilk kez kendi ölümlülüğüyle yüzleşmeye zorladı. Ölümü daha önce hiç ciddi bir şekilde düşünmemişti. Durumun ciddiyetini anlayınca karısına duygusal bir şekilde veda etti ve bunların son anları olduğunu düşündü. Katı ateist görüşlerine rağmen kısa bir an için aklından şu soru geçti. Ya bu hayatın ötesinde bir şey varsa? Sonunda dayanılmaz acıya ve yorgunluğa teslim olduğunda bilincini kaybetti ve kavrayışının ötesinde bir gerçekliğe uyandı. Howard, bedeninden ayrıldıktan sonraki ilk anlarda bir coşku hissetti. Kendini canlı, acıdan arınmış ve her zamankinden daha özgür hissetti. Hastane yatağında fiziksel bedenini ve yanında üzgün karısını görebiliyordu. Bu yeni netlik ve özgürlük ona büyük bir heyecan verdi. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. İsmini çağıran sesleri duyarak karanlık bir boşluğa doğru gölgeli figürlerin peşinden gitti. Sesler başlangıçta yumuşak ve davetkarken giderek daha ısrarcı ve emredici hale geldi. Bu boşluk ışık veya sıcaklıktan yoksun, baskıcı bir uçurumdu ve her adımda Howard'ı daha derinlere çekiyordu. Hava yoğun ve ağırdı. Göğsünde yankılanan rahatsız edici bir uğultu taşıyordu. Howard bu karanlığın adeta canlı olduğunu üzerine bastırarak büyüyen korkusunu ve şaşkınlığını artırdığını ifade etti. Başlangıçta bu varlıkların kendisini ameliyata götüren hastane personeli olduğunu düşündü. Ancak karanlığa doğru ilerledikçe davranışları kötü niyetli hale geldi. Bu figürler onu alaya alıp küçümsedi ve giderek daha düşmanca bir tavır sergiledi. Howard bir işkence diyarına çekildiğini fark etti. Sayısız gölgeli varlıkla çevriliydi ve fiziksel ve duygusal tacize maruz kalıyordu. İşkenceciler onun çaresizliğinden zevk alıyor, onun korku ve kafa karışıklığından besleniyorlardı. Bu deneyim korkunçtu, onu tamamen kırılmış ve umutsuz bir halde bıraktı. Bu karanlığın derinliklerinde Howard'a içeriden gelen bir ses, Tanrı'ya dua etmesini söyledi. Ateist inançları nedeniyle başlangıçta direndi, ancak sonunda çocukluğundan hatırladığı duaları
Örneğin Rabbin duası ve Mezmur 23'ü okumaya başladı. Beklenmedik bir şekilde bu dualar işkenceci varlıkları öfkelendirdi ve onların geri çekilmesine neden oldu. Çığlıkları ve iniltileri yankılanarak gölgeler içinde kayboldular ve Howard'ı karanlıkta yalnız bıraktılar. Karanlıkta tek başına kalan Howard hayatını düşündü ve bencilliğinin ve egosunun varlığını nasıl şekillendirdiğini fark etti. Umutsuzluğa kapıldı, kendisini değersiz ve terk edilmiş hissetti. Daha sonra çocukken İsa beni seviyor ilahisini, söylediği bir anısını canlı bir şekilde hatırladı. Bu derin bir duygusal tepki uyandırdı ve 10 yıllardır ilk kez Howard kendisine umut etmeye izin verdi. Derin bir içtenlikle, sesi çaresizlik ve kırılganlıkla titreyerek İsa'dan yardım istedi. Karanlık içinde parlak bir ışık belirdi, hızla büyüyerek Howard'ı sıcaklığı ve ışıltısıyla sardı. Bu ışığın içinden Howard'ın içgüdüsel olarak İsa olarak tanıdığı bir figür çıktı. Bu varlığın huzurunda koşulsuz sevgi ve kabul hissediliyordu. İsa, Howard'ı kucaklayarak onun kırık ruhunu iyileştirdi ve öz değer duygusunu yeniden kazandırdı. Howard, ilk kez başarıları ya da hataları için değil, bir ruh olarak sahip olduğu içsel değeriyle gerçekten görüldüğünü hissetti. İsa'nın rehberliğinde Howard ışıkla dolu ve başka ışık saçan varlıklarla çevrili bir göksel aleme yükseldi. Bu alemin saflığı ve güzelliği karşısında Howard başlangıçta kendini değersiz hissetti. Ancak İsa ona nazikçe "Sen buraya aitsin" diyerek güvence verdi. Neşe ve şefkat yayan ışıklı varlıklar Howard'ı açık kollarla karşıladı. Onların enerjisi Howard'ın sevginin senfonisi olarak tanımladığı derin bir uyum içinde yankılanıyordu. İsa ve meleklerin huzurunda Howard bir hayat incelemesi yaşadı. İlk başta başkalarına zarar verdiği anları yeniden yaşarken suçluluk ve utanç içinde boğuldu. Ancak inceleme ilerledikçe bu duygular değişmeye başladı. Howard, yaptığı her seçimin daha büyük bir öğrenme sürecinin parçası olduğunu fark ederek giderek daha fazla netlik ve anlayış hissetti. İsa'nın ve meleklerin şefkati, Howard'ın bu acı gerçeklerle umutsuzluğa kapılmadan yüzleşmesine olanak tanıdı. İncelemenin sonunda Howard, sevginin gücüyle en kusurlu bir hayatın bile nasıl dönüştürülebileceğini görerek derin bir umut hissetti. Bu, yalnızca olayların bir hatırlanması değil, aynı zamanda Howard'ın yaşamından anları yeniden yaşadığı ve başkaları üzerindeki duygusal etkilerini hissettiği kapsamlı bir deneyimdi. Bencillik ve kibirle yönlendirilen davranışlarının çevresindekilere nasıl acı verdiğini gördü. İş arkadaşlarıyla tartışmalar, karısına karşı kayıtsız kaldığı anlar ve öğrencilerine yaptığı küçümseyici yorumlar gözünün önünde canlandı. Her sahne davranışlarının hem olumlu hem de olumsuz dalga etkilerini ortaya koydu. Acı verici farkındalıklara rağmen inceleme şefkatle yapıldı ve Howard'a öğrenme ve büyüme fırsatı sundu. İsa, sevgiye ve başkalarına hizmet etmeye dayalı bir yaşam sürmenin önemini vurguladı. Howard, zor durumdaki bir öğrenciyi teselli etmek ya da bir komşuya yardım etmek gibi basit iyilik eylemlerinin anlayışının çok ötesine geçen pozitif dalgalar yaratabileceğini gördü. Hayat incelemesinden sonra Howard'a İsa'ya varlık, insanlık ve Tanrı'nın doğası hakkında birçok soru sorma fırsatı verildi. Sorduğu sorulardan biri, "Dünyada neden bu kadar çok acı var?" oldu. İsa, derin bir bilgelikle cevap vererek, acının çoğunlukla insanlığın seçimlerinden ve özgür irade armağanından kaynaklandığını açıkladı. Zorluklar ve acıların başkalarıyla daha derin bir bağ kurmak ve büyümek için fırsatlar olduğunu ifade etti. Howard'ın sorduğu bir diğer soru, "Hayatın nihai amacı nedir?" oldu. İsa gülümseyerek şöyle yanıtladı: "Sevmek ve öğrenmek. Her an sevgi vermek ve almak için bir fırsattır ve bu seni ilahi olana daha da yaklaştırır." Bu sohbetler, Howard'ın maneviyat anlayışını ve yaşamın birbirine bağlı doğasını derinleştiren derin içgörüler sundu. İsa, insan yaşamının amacını açıkladı: sevmek, büyümek ve daha büyük bir iyiliğe katkıda bulunmak. Howard, her ruhun ilahi bir dokumanın parçası olduğunu ve her ipliğin bütün için hayati önemde olduğunu öğrendi. Ancak İsa, Howard'a dünyaya geri dönmesi gerektiğini bildirdi.
Howard bu karara şiddetle karşı çıktı. İtirazlarına rağmen misyonunun dünyada henüz tamamlanmadığı sevgiyle hatırlatıldı. İsa, önündeki zorluklar için ona rehberlik edeceğine ve güç vereceğine söz verdi. Howard, hastane yatağında uyandığında, fiziksel durumunun acısıyla boğulmuş, ancak derinden değişmişti. Dönüşünden kısa bir süre sonra ameliyat edildi ve hayatı kurtuldu. İzleyen günlerde ve aylarda Howard'ın öncelikleri dramatik bir şekilde değişti. Önceki bencil yaşam tarzını terk ederek kendini manevi gelişime ve başkalarına yardım etmeye adadı. İsa'nın öğretileri doğrultusunda Howard hayatını yeniden inşa etti, alçak gönüllülüğü, şefkati ve derin bir amacı benimsedi. Bakanlık yapmaya başladı, hikayesini paylaşarak sayısız insanı kendi hayatlarında sevgi ve inanç aramaya teşvik etti. Örneğin bir cemaati Howard'ın affetme konusundaki samimi vaazını dinledikten sonra uzun süredir devam eden bir aile çatışmasını çözmeyi başardığını belirtti. Howard'ın kendi dönüşüm deneyimlerini başkalarının mücadeleleriyle ilişkilendirebilme yeteneği, onu toplulukta güçlü ve anlaşılır bir figür haline getirdi. Sermonlarında ve kişisel etkileşimlerinde Howard affetmeyi, empatiyi ve insan ruhunun sınırsız potansiyelini vurguladı. Howard Storm'un ölüm deneyimi, sevginin ve inancın dönüştürücü gücüne güçlü bir kanıttır. Onun çaresizlikten ilahi lütfun zirvesine olan yolculuğu, her ruhun içindeki büyüme ve kefaret potansiyelini hatırlatır. Hikayesi, bizi kendi hayatlarımız üzerine düşünmeye davet ediyor ve maddi hedefler yerine sevgi, nezaket ve manevi bağlantıyı önceliklendirmemizi teşvik ediyor. Howard'ın deneyimi, fiziksel dünyanın ötesini görmeye ve amaç ve inançla yaşanan bir hayatın sınırsız olasılıklarını kucaklamaya cesaret etmemizi sağlıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.